Herkese merhaba. Eğitimimizin bu bölümünde her kitap satıcısının mutlaka bilmesi gereken Kipa uygulamasından bahsedeceğim. Kipa dediğimiz uygulama, ürünlerin değişik özelliklerine dair geçmiş verilerinin tutulduğu bir uygulama ve kitapçılar için olmazsa olmaz bir uygulama. Ana sayfası bu şekilde. Ücretsiz ve ücretli versiyonları mevcut. Ücretsiz olanında bazı bilgileri göremiyorsunuz. Ben bugün ücretlisi üzerinden konuyu anlatıyor olacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 19 dolarlık bir ücreti var ama birkaç kişi aynı anda kullanabiliyor bu uygulamayı. 3-5 kitapçı bir araya gelip kullanabilirsiniz. Zaten aynı zamanlarda Kipa'yı kullanmıyor olacaksınız. Kipa'yı genelde manuel pricing yaparken kullanıyoruz veya pahalı bir ürün alacaksak onun alınıp alınmamasına karar vermekte kullanıyoruz. Şimdi burada sizin kullanacağınız yer search kısmına herhangi bir ASIN veya ISBN yazdıktan sonra karşınıza gelen ekranı kullanacaksınız. Herhangi bir ürün arattığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Şu an bu üründe fotoğraf yok ama normalde bir fotoğraf oluyor. Burada değişik bilgiler var. Ben bunların hepsini kapattım. Açtığım zaman bu grafik üzerinde görünecekler. Şimdi şuradan başlayalım. Öncelikle ismini gösteriyor. Ardından alt tarafta buy box fiyatı, anlık değerler bunlar. Buy box fiyatı neymiş? Amazon kaça satıyormuş? En düşük new kaça satıyormuş? En düşük used kaça satıyormuş? Bu fiyatlara shipping dahil değil. Dolayısıyla şuradaki gördüğünüz adam muhtemelen 3-4 dolar da üzerine shipping koyuyordur. 8-9 dolarlara satıyordur bunu. En ucuz satan. Burada Amazon Price History kısmı var. Biz burayı genelde kullanıyor olacağız. Diğerlerini ilerleyen kısımda anlatacağım. Aşağı geldiğimizde ürünün sales rank bilgisi var. Anlık 90 günlük ortalaması ve 365 günlük ortalaması yazıyor. Sağ tarafta da işte kitap kategorisinde yüzde kaçlık dilime giriyor. İşte kitabın altında sub kategori dediğimiz alt kategoride kaçlık kategoriye giriyor ve kaçıncı sırada olduğu vesaire yazıyor. Burada More Historical Data diye bir buton var. Buna tıklamamız gerekiyor. Buna tıkladığımız zaman bize şurada bir range geliyor. Bu işte zaman aralığını değiştirmemize yarıyor. Bunu çokça kullanacağız. Çünkü bir ürünün bir haftalık piyasasıyla işte 3 aylık veya yıllık piyasası aynı olmuyor. Fiyatlar aynı olmuyor. Şimdi yukarıdan aşağı gelelim. Burada hangi dataları görebiliyoruz? Sales rank datasını tıkladığımız zaman şöyle gözüküyor. Yeşil olarak gözüküyor. Sales rank bilgisini ücretli versiyonda görebiliyorsunuz. Aslında sales rank'i görmezseniz bu grafik çok bir şey ifade etmiyor. Bunu bir haftalık yapalım. Ve şuradan size şey göstereyim. Grafik üzerinde bakın aşağıda normalde tarihler ve saatler var. Grafik üzerinde gittiğinizde o tarih ve saatte grafik üzerindeki değer neyse onu size gösteriyor. Mesela bu tarihte, bu tarih ve saatte bu ürünün sales rengi 1.182 milyonmuş. Şöyle büyüteyim. Bakın bir ürün satış yapmadığı sürece ne oluyor? Sales rengi düşüyor. Yani rakam olarak yükseliyor ama satış hızı olarak bize kötü olduğunu ifade ediyor. Şuraya böyle bir zoomlayabilirim. Herhangi bir yere gelip şöyle taradığınız zaman zoomluyor. Çift tıkladığınız zaman eski haline geri dönüyor. Burada ciddi sales rank değişimleri var. Bunlar satışı ifade ediyor. Şu sales rank'in yanındaki şeyi 1'den 9'a 9'dan 1'e bunu tıklarsanız bunun yönü değişiyor sadece. Yani şu sağ tarafta gördüğünüz şeyin yönü değişiyor. Çok önemli değil. Ha aşağıdan yukarı, ha yukarıdan aşağı. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ama ben biliyorum ki 2 milyondan bir ürün 290 bine çıktıysa sıralaması yükselmiştir. Daha doğrusu sıralamada yukarı çıkmıştır ve bu bir satıştır diyorum. Biz buradan mesela sayabiliriz kaç tane satış yaptığını, buradan kabalama sayabiliriz. Devam ediyorum. Buy box. Burada herhangi bir şeyin yanında araba işareti görüyorsunuz. Bilin ki buna shipping dahildir. Zaten açıklamasını da yapıyor. Grafik üzerinde gezindiğiniz zaman bu grafikte ne gösteriliyorsa ona dair bilgiler çıkıyor. Mesela buy box bilgisi şu anda gözüküyor. Kimdeymiş? Buy box'ı hangi fiyattan almışlar? FBM mi, FBA mi? Burada FBM. Kitap satıcısının ismi, kitap satıcısının feedback skoru ve kitapçı sayısı satıcısının toplam feedback sayısı burada yazılıyor. Şimdi Amazon'u açmadan önce buy box'ı kapatayım. Amazon'u açayım. Bakın Amazon olduğu zaman burada ilginç bir şekilde aşağı tarafı böyle sarıya boyuyorlar. Şu grafiğe baktığımda ben şunu anlıyorum. Amazon'un fiyatı sabit değil. Bunu anlıyorum. Değişebiliyormuş. Şimdi burada çok ciddi bir değişim varmış gibi gözüküyor ama bunun şurada close up view diye bir şey var. Onunla alakalı. Close up view açıksa buradaki minimum fiyata yakın bir şeyden başlayıp maksimum fiyata yakın bir şeye kadar devam ediyor. Ben bunu mesela kapatayım. Bakın ne oldu? 0 ve 70 oldu. İster bunu kullanın, ister diğerini kullanın. Ben bunu kullanmayı daha uygun görüyorum. Şimdi burada başka bir sonuca daha varmamız gerekiyor. Demek ki Amazon listing'den bazen çıkabiliyor. Bakın şu arada yokmuş. Şu arada uzun bir süre yokmuş ama sonra geri gelmiş. Amazon listinglerden çıkıp geri gelebiliyor. Şu buy box'ı açalım ve buradan değerlendirelim. Bakın. Amazon ve buy box. Fiyatlar aynı. Fiyatlar aynı. Fiyatlar aynı. Demek ki Amazon olduğu zaman buy box çok yüksek bir oranda
onda oluyor. Şimdi gelin gidelim ve başka bir kitaptan size Buybox ile Amazon ilişkisini göstereyim. Bakın bu kitaba dikkat edelim. Çok hızlı satan bir kitap. Bunu kapatayım. Bakın Amazon'un fiyatını görüyorsunuz. Buybox değerlerini görüyorsunuz. Ne kadar düşük. Amazon'un üstünde bir Buybox değeri görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Ama Amazon'dan Buybox almak için insanların ne kadar fiyat düşürdüğünü görüyorsunuz. Temel olarak bunu bir düstur olarak alabilirsiniz. Amazon'dan Buybox almak istiyorsanız belli bir miktarda fiyat düşürmek zorundasınız. Çok nadir Amazon'la başa baş gittiğinizde Buybox aldığınız oluyor. Ama onun dışında genel olarak böyle bir kaide bulabilirsiniz. Buradan devam edeyim. New dediğimiz şey en düşük new satıcısının fiyatı. Yanında araba olmadığı için bunda shipping included değil. Bunu kapatıyorum. Tıklıyorum buna. Third party FBA diyor. Yani FBA satıcıların fiyatlarını buradan görebiliyorsunuz. Bakın bunlar yine lowest olanlar. Amazon müşteriden ayrı bir shipping fiyatı almıyor. Ama şunu kapatayım. FBA'mi açayım. Merchant oluyor. Yani evden veya kendi deposundan satış yapanlar açayım. Bak bunun yanında araba işareti var. Bu demektir ki bu fiyatlar shipping dahil fiyatlar. Şunu bir new'u bir daha açayım. Bakın görüyor musunuz? En düşük new fiyatı nerede? En düşük shipping dahil fiyatlar nerede? Bu demektir ki FBM'deki bunlar free shipping yapmıyorlar. FBM'de free shipping de yapabilirsiniz. Müşteriye herhangi bir shipping ücreti istemezsiniz müşteriden ama onu siz kendi fiyatınıza dahil edersiniz. Ama genelde insanlar öyle yapmıyorlar. Buybox used. Buradan da used buybox'lara bakıyoruz. Yine burada böyle bayağı istikrarlı aslında. Kapattım used. En düşük used fiyatını ifade ediyor. Used like new. Bunlar işte en düşük used like new, en düşük very good, en düşük good, en düşük acceptable. Bunları açabilirsiniz. Warehouse deals denen bir şey var. Kullanmayacaksınız. Collectible açarsanız bakın şurada sadece bir collectible ürün varmış. List price açabilirsiniz. List price'ı farklı bir kitap üzerinden göstereyim. Bakın list price burada kaçla başlamış? 62 dolarla başlamış. 66 olmuş ve 66 olarak devam etmiş. Biz ne demiştik anlatırken bu konuyu? List price değişebilir ve gidebilir. Amazon'dan kalkabilir. Bakın şuralar hep boş. List price'a dair bir bilgi yok. eBay new fiyatı, eBay used fiyatı. Bakın şimdi burada bir şey var. Korelasyon var. eBay used ve normal FBA used'a bakalım. Bakın bir paralellik gösteriyor. Yani eBay'deki fiyat değişimleri ile Amazon'daki fiyat değişimleri birbirine hemen hemen yakın. Buradan devam edelim. Rating. Kitabın ratingi. Bu sizi ilgilendiren bir şey değil. Review count. Yine bu da sizi çok ilgilendiren bir şey değil ama şu sonucu çıkarabilirsiniz bu datadan. Bu kitap satılıyor ki buna review bırakıyor insanlar. New offer count ve used offer count bunlar kullanacağınız datalar. Biz bu offer count'ları kullanarak satışın new'den mi olmuş, used'dan mı olmuş değerlendirmesini yapabiliyoruz. Evet şu örnekten devam edelim. Bakın şurada bir satış söz konusu. Burada offer count'a bakıyoruz. Tam satışın olduğu yerde 21'den 20'e düşüyor. Bu demektir ki kabalama, %100 kesin demiyorum. Bu ürün used'dan satmıştır. Şimdi offer count dediğimiz şey aslında şu, onu açıklamadım. Hemen onu açıklayayım. Offer count her bir SKU'yu ifade ediyor aslında. Bu ürünün satıştaki SKU sayısını, farklı satıcılar dahil olmak üzere SKU sayısını ifade ediyor. Bu ne demek? Mesela Ahmet, Mehmet aynı ürünü satıyorlar. Birisi bir SKU ile aynı ürünü satıyor. Birisi 3 farklı SKU ile satıyorsa buradaki offer count 4 oluyor. Aslında bakınca 2 satıcı var ama birisi 1 tane listing yapmış, birisi 3 tane farklı listing yapmış. Dolayısıyla 4 offer count yaptı. Aynı zamanda offer count direkt olarak piyasadaki ürün sayısını da ifade etmiyor. Çünkü Ahmet de Mehmet de aynı ürünü listelemiştir. Ahmet'in elinde bir tane vardır, Mehmet'in elinde 100 tane vardır. Dolayısıyla toplam piyasadaki bu üründen 101 tane var ama 2 farklı listing var. Mesela şu güzel bir örnek. Bakın burada ne oluyor? Satış var ama used offer count da değişmemiş, new offer count da değişmemiş. Satış kim yapmış? Biz bunu söyleyemiyoruz. Çünkü muhtemelen satış yapan adamın elinde birden fazla ürün vardı. Collectible offer count aynı şekilde çok bir şey ifade etmiyor. Close up with aynı şey bunun için de geçerli. Çok önemli değil. Sayıya göre değişebilen bir şey. İstatistik kısmı var. Burada ürüne dair en düşük, ortalama, en yüksek gibi değerler Amazon için, New için, Used için ve Sales Rank için ayrı ayrı verilmiş. Şimdi şuradan yukarıdan devam edeceğimi söylemiştim. Track Product diye bir bölüm var. Burası genelde online arbitrajcıların kullandığı bir şey. Bu ürünün fiyatı belli bir şeyin altına düştüğü zaman HIPAA'dan ilgili şahsa hangi kanalı seçtiyse o kanaldan ikaz geliyor. Burayı siz çok kullanmayacaksınız ama data kısmını kullanacaksınız. Şimdi data kısmında Product Details'da bir sürü değer var. Burayı inceleyebilirsiniz kendinizde. Yine her bir şeyin anlık 90 günlük, 180 günlük ortalamaları var. Ürüne dair değişik detaylar var. Offer kısmı bizim için önemli. Offer kısmına gidip kaç tane bu üründen var bunlara bakabiliyorsunuz. Mesela bu arkadaşın elinde
Kaç tane varmış? 2 tane varmış. 1 tane varmış. Sonra 2'ye çıkmış. Fiyatını da buradan görebiliyorsunuz. Buradan tarih seçip bu da detayları inceleyebiliyorsunuz. Değişik filtreler var burada. Bunları da kullanabilirsiniz. Buybox statistik kısmı ise şöyle yapalım. 365 gün seçelim. 365 günlük periyot zarfında kim hangi fiyatla süre olarak yüzde kaç almış. Burada fark edeceğiniz bir şey de şu. Amazon'dan daha yüksek Buybox alan gördüğünüz gibi yok. Amazon her zaman en yüksekle Buybox'ı alıyor. Burada stop bilgisi var. FBA mi FBM mi onları görebiliyorsunuz. Review count'unu ve feedback skorlarını vesaire görebiliyorsunuz. Buybox Used aynı şekilde. Şunu şöyle 180 gün yapayım. Buralara bakarak aslında ürünün piyasasında çıkartabilirsiniz. Burada Amazon.com var. Buraya tıklayıp Amazon'a gidebilirsiniz. Direkt tıklayabilirsiniz. Amazon'a gider. eBay'e gider. Burası da Deals kısmı ile alakalı. Sizi çok ilgilendirmiyor. Kipa çok faydalı bir uygulama. Vermiş olduğunuz parayı fazlasıyla hak eden bir uygulama. Başta dediğim gibi birkaç satıcı aynı anda alıp Kipa'yı özgürce kullanabilirsiniz.